Sevgili Finans ve Borsa kanalı takipçileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Başlıktan da anlayacağınız üzere yeni bir seriye başlıyoruz. Yeni serimizin ismi Beğendiğim Hisseler serisidir. Bu videoya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Burada anlattığım hiçbir bilgi kesinlikle al, sat veya tut tavsiyesi değildir. Verdiğim hiçbir bilgi yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Sizlere burada anlatmak istediğim şey bir mentalite, bir bakış açısıdır. Sevdiğim hisseler serisine çekeceğim hisseler, sizlere göstereceğim hisseleri neden sevdiğim veya beğendiğim hisseler kategorisine alıyorum. Bunları tek tek açıklayacağım. En önemli gerekçelerinden biri sektörel olarak sektöründeki en iyi şirketler arasında olması. Diğer biri iyi derecede yatırım harcamaları yapmaları. Diğer bir gerekçesi ise çarpanlar dediğimiz FK, PD, firma değeri FAVÖK gibi marjlarının çok iyi seviyelerde olmasıdır. Aynı şekilde BIST 100 içerisinde bulunması ve güvenilir, bilinir şirketler olmasıdır. Riskinin düşük olmasıdır. Şimdi gelin bakalım şu yeni serimize başlayalım. Beğendiğim hisseler serisinin birinci videosuna hoş geldiniz. Olabildiğince bunu ayda 2 sefer çekeceğim ve o anki verilere göre beğendiğim hisselerin hangileri olduğunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Farklı farklı sektörlerden olacak. Şu hisse neden yok, bu hisse neden yok demeyin. Çünkü her beğendiğim hisseler serisi videosunda sadece 5 hisse gösterebileceğim. Ve sadece 5 hisse gösterebileceğim için muhtemelen eğer inandığınız, iyi bildiğiniz bir hisse varsa bir sonraki veya bir sonraki serinin videosunda gelecektir. O yüzden bu hisse neden yok demek yerine burada anlattığımı, neden beğendiğim hisseler serisi içerisine aldığımı anlamaya çalışalım. Şimdi gelin lafı fazla uzatmadan videomuza geçelim. Videoya geçmeden önce kanala abone olup bildirim butonunu açarsanız eğer bu tip videolardan erken haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda beğeni atarsanız da videomuz ön plana çıkmasına yardımcı olmuş olursunuz. Abone olup beğeni atmanın hiçbir yasal zorunluluğu yoktur. Bunu tekrar ifade ediyorum. Haydi videomuza başlayalım. Beğendiğim hisseler serisinin ilk videosunun ilk hissesi Ülker. Ülker'i eskiden beri takip ediyorum. Eskiden bu marjlarda değildi. Yeni yeni bu marjları yükselmeyi başardı. Şimdi incelemeye başlayalım. 10 çeyrekliği aldığım zaman geçen seneye göre şu aşağıdaki marjları incelersem kalemime bastığım zaman bir kere satışlarının muazzam şekilde artarak gittiğini ve bunun FAVÖ'ye de yansıdığını görüyorum. Çeyreklik net kâra yavaş yavaş yansımaya başladığını, bir dalgalanma olduğunu fakat FAVÖK ile satışlarının gayet iyi şekilde ilerlediğini ve öz kaynaklarını da çok ciddi şekilde 5.6 milyardan 6.2 milyara, yani ortalama 500-600 milyon TL'lik bir öz kaynak arttırdığını, bunu oranlarsak da %7 %8 civarında bir öz kaynak artışı yaşadığını görebiliyoruz. Aynı zamanda devam ettiğim zaman fiili dolaşım oranının iyi olması, ödenmiş sermayesinin çok fazla olmaması da daha hızlı primlenebilecek şekilde olduğunu bizlere ifade ediyor. FK, FDVOK ve PDDD oranına baktığımızda birazdan sektörel bazda da kontrol edecek olsak da şimdiden söyleyebilirim ki sektörünün en iyi hissesidir. Sektörün en başarılı hissesidir. Aynı zamanda öz sermaye karlılığına baktığımızda 2021'in 3. ayı, yani korona krizinden itibaren sürekli olarak yukarı yönde bir artış yaşadığını öz kaynak karlılığında ve %10'dan %30'a bir öz kaynak karlılığı çıkarttığını, 3'e katladığını görüyoruz. Kaldıraç oranı %61,5'dan %64,5'a gelmiş. Yani çok yüksek bir kaldıraç oranı hesapladığını görmüyoruz. Cari oranına baktığımızda çok iyi seviyelerde olduğunu görüyoruz. Fena sayılmayacak şekilde yatırım harcamaları yaptığını da görebiliriz. En önemli noktası ise Ülker geçen sene bu zamandan beri, yani 2020'nin Temmuz ayını bulursam hemen 2020'nin Temmuz ayından itibaren ortalama olarak şöyle bakarsam %40'lık bir düşüş sağlamış ve bundan nereden baksak 3-4 sene öncesindeki en dip, yani grafiğin içerisindeki en dip noktayı alsam bile en dip noktadan itibaren neresi oluyor burası? 2019'un Ocağı, grafiğin geçmişe dönelik grafiğin en dip noktasından %40 primlenmiş. Yani Ülker hala primlenmemiş, hala iskontolu şekilde bekleyen bir şirkettir. Ülker'e gelip baktığım zaman sektörel bazda incelediğimde öz sermaye karlılığının %25.4 olduğunu, FK oranının 4.25 ve PDDD'sinin de 1.08 olduğunu görüyorum. FD Favö'ne baktığımda 5.05 olarak görüyorum. Zaten FD Favö olarak kendisinden daha iyi hiçbir şirket sektöründe bulunmuyor. Eğer FK'sına bakmayı denersem FK'sında da şöyle yine analiz ettiğim göre FK ve FD Favök olarak sektörünün en iyi hissesidir açık ara. Peki öz sermaye karlılığı PDD'de uyumu yaparsam burada da görebiliyorum ki Tat Gıda biraz yanına yanaşmış olsa da yine de Ülker şu anda sektörünün açık ara öz sermaye karlılığı, ucuzluk, fiyat kazanç oranı ve firma değeri FAVÖK oranına göre sektörünün en ucuz hissesidir Ülker. Bu demek değil ki bir ay sonra 2'ye katlayacak. Bu demek değil ki 2 sene sonra 5'e katlayacak veya bundan 3 ay sonra zarar ettirmeyecek demek değildir. Bunu algılamaya çalışmayalım. Videodan öğrendiğimiz şey bu olmasın.
Yani ben bu hisseyi aldım hocam, 3 ay sonra zarar ettirdi, sen nasıl bir insansın? Böyle değil. Bu tabii ki olabilir. Siz bu hisseyi şu an satın alırsınız, 6 ay sonra hep zarar ve kaybettirmeye devam edebilir. Ama bu ülkenin bu verileri devam ettiği sürece sektörün en iyi hissesi ve en iyi yatırım yapılabilir hisse olduğu anlamına gelmeyi asla kaybetmez. Yani dediğim gibi burada bir hisse önerisi yapmıyoruz. Sadece doğru hisse incelemesi ve beğendiğim hisseler serisine koymayı tercih ettiğim bir hissedir. Muhtemelen bu veriler devam ederse de 6 ay sonra para kaybettirmediğini göreceğiz. Muhtemelen diyorum. Ama 6 ay sonra bu hisseye bir baktığım zaman öz sermaye karlılığı yerlerde, PDD'si tavanlarda olursa o zaman tabii ki bunu bekleyemeyiz. Nedir bu? En azından ayda bir kere gelip buraları kontrol etme sorumluluğu sizlere aittir. Devam ediyorum. İkinci hissemle. İkinci hissem Indes Bilgisayar. Hemen grafiğine şöyle geçelim. Indes Bilgisayarı 10 çeyrekliği alıyorum. Net dönem karını 25 milyondan 54 milyona çıkarttığını, fabrik marjını, esas faaliyet karı marjını ve satışlarını çok ciddi şekilde arttırdığını görüyorum. Şu an kullandığım benim mikrofon bile Indes Bilgisayar'dan bana geldi. Oradan satın aldım. 2 milyardan 2.8 milyara bir satış arttırdığını görüyoruz. Öz kaynaklarına baktığımızda 550 milyondan 600 milyona, yani yine ortalama %10 öz kaynak arttırdığını görüyoruz. Satışlarını muazzam güzel seviyelerde arada dinlenmeler yapa arttırdığını ve yukarı doğru devam edebileceğini görüyoruz. Çeyreklik fabrik marjının da aynı şekilde arttığını, burada bir nokta olduğunu, normalde çeyreklik net karın da yukarı yönlü arttığını ama şuradaki 2018'deki 12. ayda 74 milyonluk bir kar yazması bu diğerlerinin bir tık önüne geçirebilmiş kendisini. Oranın incelenmesi gerekir. 224 milyonluk bir ödenmiş sermayesi var. Fazla sayılmaz. Fiili dolaşım oranı bir tık fazladır. Çarpan rasyosunu birazdan inceleyeceğiz. Öz sermaye karlılığı %38'lerden %23'lere düşmesi olumsuz bir durum. Fakat hızlı şekilde kendini düzeltmeler yaparak 32 seviyesine geri çıkartmıştır. 36-38'li seviyeleri yukarı yönlü kırmaya devam ettiği zaman, yani aslında bir teknik analiz incelemesi gibi, öz kaynak karlılığının 38'in üzerine arttığı zaman çok hızlı şekilde fiyatlandığını görebileceğiz. Şimdi gelelim bir Indes Bilgisayarı buradan inceleyelim. Indes Bilgisayarı işaretledim. Şimdi sektör olarak bakalım. %27 öz sermaye karlılığına 2.17 PDD'si olduğunu görüyorum. Diğer marjlarla, diğer sektördeki şirketlerle incelediğim zaman kendisine yakın bir hisse olup olamadığını bulmaya çalışıyorum. %16'ya 2.3 ile Despek Bilgisayar olabilir gibi ama yine aynı sayılmazlar. Bu noktada incelediğim zaman neyi görüyorum? Burada Eskom hissesini görüyorum. %33 öz sermaye karlılığına 2.87'lik bir PDD'si var. Fakat burada firma değeri FAVÖ'ün hesaplanmadığını ve FK oranında da Indes'in çok daha net bir şekilde iyi olduğunu görebiliyorum. Aynı şekilde devam ettiğim zaman burada kendisine rakip olabilecek bir hisse görüyor muyum? Şu an incelediğim kadarıyla göremiyorum. Zaten FK oranına baktığımız zaman sektörün en düşük FK'sına ve firma değeri FAVÖ'ye baktığımız zaman da yine sektörün en düşük firma değeri FAVÖ'ne, yani en karlı şirketlerinden, en iyi büyüyen şirketlerinden biri olduğunu görüyorum. Indes Bilgisayar'ın bir de primlenme durumunu gelin birlikte inceleyelim. Sıkıntılı noktalarımızdan biri burası olduğunu görüyoruz. Geçen sene Temmuz ayını, yani 2020 Temmuz ayını bulduğum zaman 2020 Temmuz ayından itibaren Indes'in neredeyse 1,5 katına kadar arttığını, yani nerelerden 3 liralar seviyesinden şu an 6,5 liralar seviyesine kadar geldiğini görüyoruz. Daha önce en dip noktaya baktığım zaman, yani korona krizinden itibarense neredeyse 1,5 liradan 6 liraya 4 katından fazla primlendiğini görüyorum. Şu an bu borsanın düşüşüyle birlikte yaptığı düzeltme %50 civarındaydı. Bir miktar daha düzeltmeleri gerçekleştirirse, destek direnç noktalarına bakılıp uyumlu yerleri, doğru seviyeleri bulunursa portföyümüze katılabilecek bir hissedir. Dediğimiz gibi sektörün en iyi hissesi, hızlı büyüyen, sağlam bir şirket, çok iyi satış yapan bir şirket ama biraz tabii ki fazla primlenmiş, fazla pahalanmış. Burada yapacağımız şey hisseyi takip edip radarımızı alıp doğru noktaları, doğru marj noktalarını bulmaktır. Üçüncü ve son hissemize geçiyorum. Üçüncü ve son hissemiz Tofaş. Tofaş'a baktığımız zaman Tofaş bir kere açık ara sektörün en iyi şirketi ve geriden gelip de diğer şirketleri geçen bir şirkettir. Tofaş'a geldiğim zaman satışlarını %50 oranında arttırdığını, esas faaliyet karını %100 arttırdığını, net dönem karını %100 arttırdığını, öz kaynaklarında ciddi bir azalış yaşadığını ve bunun sebebinin acilen çözülmesi gerektiğini söylüyoruz. Tofaş'ın belki de yaşadığı en kötü sıkıntı öz kaynaklarının bu şekilde düşmesidir. Satışları artıyor, çeyreklik FAVÖ ve çeyreklik net kar artıyor. Burada gördüğümüz uyum şudur: çeyreklikler artarken FAVÖ de artıyor, net kar da artıyor. Burada dengesiz bir grafik görmüyoruz, dengesiz sütunlar görmüyoruz. Hepsi çok stabil şekilde çalışmış. Bunu net olarak görebiliyoruz. Fiili dolaşım oranının %25 olması gayet iyi. Ödenmiş sermayesi 500 milyon.
Çok fazla sayılmaz ama çok az da değil. Çarpanlarına baktığımızda sektörün açık ara en iyi şirket olduğunu zaten görebileceğiz. Kaldıraç oranına baktığımızda %80'lere %67'lerden 65'lerden çıkması bizi bir tık ürkütücü bir durum oluyor. Fakat öz sermaye karlılığı buna mukabil artıyor mu? Hayır. Bundan çok daha hızlı artıyor. İşte bu bizi sevindirecek en önemli nokta. Baştan alalım. 2018'in 12. ayıyla 2019'un 12. ayı bir sene boyunca öz sermaye karlılığı aynı kalan Tofaş hızlı bir rally ile başlıyor. %60'a kadar, yani bir sene içerisinde, 1,5 sene içerisinde 2 katına kadar öz sermaye karlılığını çıkarttığını rahat olarak görebiliyoruz. Hemen ziraat yatırım üzerinden gelip sektörel verilerini incelediğimiz zaman neyi göreceğiz? Otomotiv sektöründe Tofaş'a baktığımız zaman göreceğimiz ilk şey öz sermaye karlılığı PDD'de uyumunda. Zaten sektöründe 6 tane şirket olduğunu görüyoruz. Türk Traktör'e oranla baktığımız zaman Tofaş'ın daha iyi seviyede olduğunu ama kapışılabilir seviyede olduğunu, ama yine de Tofaş'ın daha iyi olduğunu görüyoruz. Ford'a baktığımız zaman Ford'dan çok daha iyi olduğunu, diğer de zaten kapışabilecek kadar karlı bir şirket olmadığını görüyoruz. Hemen gelip FK oranına baktığımızda sektörün en iyi FK'sına ve FD FAVÖ'ne baktığımızda sektörün en iyi FD FAVÖ'ne ulaştığını görebiliyoruz. Bu noktaya baktığımız zaman ne anladık? Açık ara Tofaş sektörün en iyi şirketidir. Türk Traktör'le kafa kafaya sayılabilir ama Türk Traktör zaten çok primlenmiş, yani ödenmiş sermayesi düşük olduğu için fiyatı artmış bir şirkettir. Önceden keşfedilmesi gereken bir şirkettir. Tofaş kendini çok iyi şekilde arttıran, iyi bir gidişatı olan şirkettir. Dediğimiz gibi şimdi bir de son etap olarak primlenme noktalarına bakalım. Korona krizinden itibaren primlendiği %100 olmuş. BIST'in de %80, BIST 100'ün %80 primlendiğini düşünürsek bu çok fazla sayılmaz. Geçen sene Ağustos ayından itibaren, yani özür diliyorum, geçen sene Temmuz'dan itibaren, yani bir sene öncesine göre sadece %10 primlendiğini görüyoruz. Bu noktada yapmamız gereken şey yine doğru destek direnç seviyelerini, doğru alım seviyelerini belirleyerek, ki bunları öğrenmek istiyorsanız teknik analiz eğitim serim var. Oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. Oradan izleyip doğru destek direnç noktaları, indikatör yorumlarıyla doğru alım noktaları seçebilirsiniz. Aynı zamanda bu seride beğendiğim hisseler serisi de artık bir oynatma listesine dönüşeceği için bunları da oynatma listesinden takip edebilirsiniz. Bugün söylediğimiz 3 hisse Ülker, İndes ve Tofaş. Üçü de sektörünün en iyi şirketleri, köklü, sağlam şirketler, iyi satış yapan şirketler, iyi kar yazabilen stabil kağıtlardır. İçlerinde İndes diğerlerinden daha fazla primlenmiş. Ama Ülker ve Tofaş çok fazla primlenmemiş, hatta hala iskontolu seviyelerde olduğunu görüyoruz. İndes'in primlenmesi de satışlarının bu kadar hızlı artması ve geleceğin çok önemli bir sektörü olan bilgisayar ve yazılım sektörünün en iyi şirketi olmasından kaynaklanıyordu. Destek direnç noktaları doğru şekilde takip edilip hisselerin incelenmesi sizlere tabii ki kalmıştır. Eğer ki beğendiğim hisseler serisini beğendiyseniz bunu like atarak gösterirseniz ve yorumlar kısmına bu serinin devamı gelsin yazarsanız, ayda 2 kere o ay içerisinde beğendiğim hisselerin hangileri olduğunu sizlere anlatmaya, ifade etmeye çalışırım. Kanala abone olup bildirim butonunu açarsanız videolardan da erken haberdar olabilirsiniz. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Serinin ilk videosunun sonuna geldik. Serinin devam etmemesi tamamen sizin attığınız yorumlara bağlıdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.